Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Yaklaşık 1-1,5 aydır video atmıyorum. Bazı sebepleri var. Ama zaten son 2 haftadır bir arkadaşıma benden yardım rica etti. Ona yardım ediyorum. Onunla beraber çalışıyoruz. Ağır ve de yorucu bir işte çalışıyoruz. Pek de vaktim olmadı açıkçası. Bugün bu videoyu atıyorum. Çünkü çok güzel bir haber aldım benim için. Oyunla alakalı değil bu arada. Çok 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 güzel bir haberdi. Çok fazla uzatmadan direkt oyunumuza başlayalım. Şimdi burada sezonlarımız var. Sezonları zaten umarım yapıyorsunuzdur. Buradaki ücretsiz ödülleri her zaman almaya çalışın. E, Elinizden geldiğince. Her zaman dediğim gibi en iyi ödül ücretsiz olandır. Burada bir dükkanımız var. Etkinlik dükkanı. Birazdan oraya da değineceğim. Sol taraftaki puanları eğer para yatırınca ne kadar kaç puan yapıyor hesaplamadım bunu. Ama sol taraftakileri ücretsiz bir şekilde 18.500 puan elde edebiliyorsunuz. Etkinleştirmek için de 50 dolar para ödemeniz gerekiyor. Biliyorsunuz oyunumuza demin de söylediğim gibi yeni bir etkinlik dükkanı geldi. Bu etkinlik dükkanında yeni gelen Infinity yöre geliştirme parçaları var. Eski yöre geliştirme parçaları var. Yeni kolyelerimiz var. E, Yani bonusu çok iyi kolyelerin. Onu söyleyebilirim. Ama pahalı. Hemen sebebini de anlatacağım. Şimdi burada 18.500 puanınız var. Bazı arkadaşlar şunu yapıyor. Bu Infinity'yi görünce direkt hemen alayım 100 parça buradan veriyor. İşte hemen geliştireyim diye düşünüyor. Bir kere Divine'dan Infinity yapabilmek için sizden bu Infinity parçasından sadece örnek veriyorum. Menzili mesela geliştireceksiniz. 100 tane parça istiyor Infinity yapabilmek için. Bu sebeple yapmanız çok çok zor. Neden zor? Arkadaşlar bu 100 tane şöyle düşünün. Bundan 100 tanesinin de hepsine 12.500 puan aldığınızı düşünün. Arkadaşlar burada yaklaşık yanlış hatırlamıyorsam 95 ya da 98 tane yöre çeşidimiz var bizim. Hepsinden birer tane veriyor. Hepsinden 100'er tane vermiyor yani size. O yüzden bunu alsanız bile yapmanız imkansız. Bu sebeple ben kendim zaten buna almadım, almayacağım da. Benim için çok uzak bir mesafe. Ki bana kalırsa alttaki yöre parçalarını da almayın. Yeni gelen kolyeleri almadım. Neden almadım da hemen şimdi açıklayacağım. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi dükkanı görenler direkt atladı. Ya Infinity'yi sandıklarına atladı ya da şu ortadaki mor kolyeye atladı. Maalesef size şunu söyleyeyim. Bu ortadaki şu gördüğünüz destansı elit kolye klipsi. Bundan sizde 10 tane olsun. 100 tane. İsterse 1 milyon tane olsun. Bu itemi asla ve asla sarı yapamıyorsunuz arkadaşlar. Bu hiçbir şey olmuyor. Bu sadece yardımcı item. Bu ortadaki bu 10 tane olan. Sizin asıl almanız gereken bu sol taraftaki kolye sandığı. Burada da bizim yaklaşık 15 tane yeni kolyemiz vardı. Yeni gelen 15 kolye var. Her birinden 2 parça olsa ne yapar? 2 30. Yani sizde bundan da her birinden vereceği birer tane parça verir ki her türlü paket çekmeniz gerekiyor. 50 dolar verdiğiniz zaman zaten bu ikisini alabiliyorsunuz. Hem bunu alabiliyorsunuz hem de bunu. Tek başına bu sol taraftakinin hepsini ben işte ücretsiz bir şekilde 18.500 puanı yapayım da hepsini bundan alayım derseniz eğer hata etmiş olursunuz. Neden? Çünkü 21.000 puan 23 bin puana falan tekabül ediyor şu. 30 çarpı 775 hesaplarsınız kendiniz. Ayrıca bu kolye kutusunun içinden bu demin gösterdiğim bu Destansiyel kolye klipsinden de çıkıyor. Ki böyle sandıklarda da genelde zaten bundan atıyor. Atıyorum 30 taneyi siz açtığınız zaman 5 tane 6 tane en üsttekinden atıyor. Daha sonra alttakilerden atıyor. Şimdi bu kolyenin mantığı da şu. Eski bizim kolye üzerinden göstereyim öncelikle. Bir de bu kolyenin Divine'i gelmedi. Mythi'ye kadar geldi. Bu da bir pazarlama taktiği. Neden pazarlama taktiği? Onu da size söyleyeceğim. Şimdi bizim eski kolyelerimize tıkladığımız zaman bakın üst taraftaki bu iki tane bu kolye parçasından iki tane altta iki tane de en alttakinden yaptığınız zaman bir tane sarı yapabiliyordunuz. Ama yeni gelen kolyede bu böyle değil arkadaşlar. Yeni gelen kolyede şöyle göstereyim size. Bir tane sarı yapabilmeniz için önce mor yapmanız gerekiyor. Yani
şu örnek veriyorum. Örneğin bu sağlamlıktan gelen mızrakçı gücünü açabilmek için, yani bunu sarı yapabilmek için önce bu ortadakinden 6 tane yapmanız gerekiyor. Yani bu da ne demek? 30 tane sandığı açtınız, bir de 10 taneyi aldınız. Bu 10 tane olanlar, şu en üsttekiler 10 tane olanlar. Alttaki sandıklardan da her birinden ikişer tane atacak. Siz bir tane mor yapacaksınız. Bu mordan da 6 tane daha yapmanız gerekiyor ki bir tane sarı yapabilirsiniz. Yani oyun şöyle yapmış. Eskinin sarısı, yeninin moru. Şu gördüğünüz iteme denk geliyor. Eskinin işte Divine'e, yeninin Mythic'ine denk geliyor. Oyun şöyle düşünüyor. İşte biz bunu Divine'ini getirmedik. Çok fazla para harcamanızı istemiyoruz. Mythic getirdik sadece diye bir pazarlama taktiği yaptı. Ben kendim bunu böyle düşünüyorum. Ama hiçbir fark yok. Yine yani Divine'da uğraştığınız kadar Mythic yapmak için de uğraşacaksınız. Yine aynı paketi çekeceksiniz. Hatta daha fazla paket çekeceksiniz. Çünkü muhtemelen bunu çıkarması çok çok zordur. Yapan arkadaşlara sorabiliriz. Ama şöyle bir artısı var. Yanlış görmediysem eğer, eskinin Divine'ından bu morlar daha iyi. Yani ya tam denk geliyor, böyle daha böyle eşit seviyede, ya da morlar çok çok daha biraz daha iyi. Çok demeyeyim de biraz daha iyi diye gördüm ben. O yüzden bir tane yapılabilir, yani bundan yavaş yavaş da yapılabilir. Ki böyle itemleri de, yeni gelen itemi de oyun nedense ücretsiz vermiyor asla. Çok saçma bir şekilde. Yani bunu bir sezonunu getir, bir şeyini getir. Oradan biz bu sandıklardan ufak ufak çekelim. Zaten bunu bizim yapmamız yaklaşık 2 yılımızı alacak. Bir yılımızı alacak veyahut da. Yani bırakın da bir yıl değil de 5 ay, 6 ay, 7 ayımızı alsın. Zaten 6-7 ay geçmeden yeni bir item çıkaracaksınız. İlla yeni bir şey çıkaracaksınız. 3-4 ay önce Titan geldi. Titan kolyesi gelince eski Divine kolyelerin hepsi öldü. Şimdi aradan 3-4 ay geçti, 5 ay geçti. Yeni bir kolye getiriyorsunuz. 5 ayda bir item değişecekse eğer, yani bize 7-8 ayda yapabileceğimiz, elde edebileceğimiz bir etkinlik getirin ki biz bu itemleri bedava alalım. Zaten bunu yapan aynı gün yapıyor zaten. Hepsini Divine veya Mythic yapıyor zaten. Bu oyunun bu mantığını da asla anlayamıyorum. Ki bu yüzden de oyun birçok oyuncu kaybediyor maalesef. Ama gel görelim ki oyunu yöneten arkadaşların zeka seviyesi o kadar düşük ki bunu göremeyecek kadar küçük, e, düşük zeka seviyesine sahipler. Veyahut da bunu göremeyecek kadar çok para hırsına yönelmişler. Ben başka bir oyun daha oynuyorum. O oyunda ya arkadaşlar, ödül yağıyor. Öyle söyleyeyim size yani. Paket çekmenize hiç gerek yok. Ya, hatta geçen gün bir arkadaş bana kale verdi. Onun kalesiyle oynuyorum ben şimdi. Bana hediye etti sağ olsun. Dedim ben 5 dolarlık paket vardı. O paketi çekeyim dedim ben. Çünkü 5 dolar bizim oyundaki en düşük paket. Bana dedi ki manyak mısın oğlum sen dedi. Niye dedi paket çekiyorsun ki dedi ya. 3 gün içinde zaten o paketin vereceği ödülleri zaten dedi kazanacaksın. Bırak dedi 3 gün oyna dedi, yani tadını çıkar dedi. Niye para yatırıyorsun? Yani başka oyunlar böyle ama bizim oyunda maalesef problemli ve sıkıntılı. Her neyse. Lafı çok dağıtmadan devam edelim. Şimdi bir arkadaş komutanları sormuş. Komutanları nasıl kullanıyorsun diye. Arkadaşlar oynadığınız birim türüne göre komutanları nasıl kullanacağınız değişiyor. Ben kendim silahşör oynuyorum. Bütün birimleri aynı anda bonusunu arttırmak imkansız gibi bir şey. Neden imkansız gibi bir şey? Eğer para basıyorsanız çok kolay. Ama para basmıyorsanız bizim gibi işte 10 dolar, 20 dolar, işte bir ayda 50 dolar veyahut da ufak tefek paralar harcıyorsanız, işin özü, hepsini bir yükseltmeniz imkansız. Bu yüzden tek birime odaklanmak her zaman daha iyi. Bu yüzden ben de kendim silahşöre odaklandım. Maalesef Floki'yi alınca bir 20 dolara Floki'yi açtım. Göreceğiniz üzere 45 seviye yaptım ve de 3 seviye 3 yıldız yaptım. Floki'yi aldım ben. Bir de ekstra Floki'den ziyade bunları daha önceden anlatmıştım. Floki'nin muhafızın SLD ve SP lütfu içinde bir 5 dolar para harcadım. Yani şu gördüğünüz sarı çirkin çirkin bakan komutan bana 25 dolara mal oldu. Ama şöyle bir durum var. Bonuslarım gerçekten de çok arttı. Sadece Floki'den ziyade eee, yani bazı arkadaşlarım var benim. Rakı Balık olsun, Baran olsun, MP'dir, Yiğit'tir veyahut da World Emre olsun. Bu arkadaşlar sağ olsunlar bana çok yardımcı oldular. Benim kalemin
nasıl diyeyim size, bonuslarını yükseltmeme e, vesile oldular. Sebep oldular. Onların sayesinde bu hale getirdim. Normalde benim silahşör bonusum 18K'ydı. Ama bu arkadaşların, bahsettiğim arkadaşların hepsinde işte ayrı ayrı sorarak, hepsiyle bir aynı grupta olduğumuz da var, farklı grupta olduğumuz da var. Bu arkadaşlara soraraktan sağ olsunlar, hiç kırmadılar beni. Çok yardımcı oldular. Bana anlattılar. Bonusumu şu anda 36K'ya kadar yükselttim. Yaklaşık iki katı bonus yaptım. Çok cüzi bir miktara, yani bir 40 ya da 45 dolar para harcadım ve iki katı bonus elde ettim ki yakın zamanda da çok 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 daha artacak, muhtemelen 50K'yı görebilirim. Yani bu 50K bonus çok iyi değil. Bunun ben farkındayım. Millet 100K 150K bonus çıkarıyor ama yani benim gibi oyuncular için 30K 40K bonuslar gerçekten harika arkadaşlar. Çünkü biz çok fazla para yatırmayan oyuncularız ve para yatırmaya da insanları zaten teşvik etmiyoruz. Yani para yatırmasını da istemiyoruz zaten. Dediğim gibi, neyse. Şimdi ben diğer 15 tane komutanımız var burada. Ben her birini, şu alttaki iki tanesi sarı komutan hariç, diğer 13 tanesini açtım. Her birini 5 seviye yaptım. Gelen ücretsiz parçalarla da yıldız seviyelerini yükselttim. Öyle söyleyeyim size. Şimdi bu komutanlara şöyle göstereyim size. Öncelikle eğer Divine Titan kolyeniz ve de şeyiniz yoksa, Divine yumurtanız yoksa eğer, Floki vazgeçilmez arkadaşlar. Bonus arttırmanıza çok yardımcı oluyor. Bu nedenle Floki'yi her zaman kullanıyoruz. Bakın şöyle göstereyim size. Şimdi burada bir oyuncu var. Buna ben bir tane saldırdım. Bakalım bonusumuz ne oldu. Demin de bir video çekmiştim de 35 dakika olunca videoyu silmek zorunda kaldım. Şimdi bu arkadaşı, ben normal vuruşum 27K arkadaşlar. Şimdi bu arkadaşa ben şuradan Floki'yi eklersem eğer, bakın Floki'nin etkisini görün. Benim anında 8.5 ya da 9K Floki'den ben bonus aldım. Diğer komutanları ben, sen neden kullanıyorsun? Hani 3 tane komutan kullanmıyor musun diye soracak olursanız, ben burada evet kullanıyorum. AP kullanıyorum ben. Bir de ya şuradaki bir tane arkadaş var da silahşör gösteriyor ama ben bunun silahşör Darik'ti galiba adı. Darik'in silahşörle ilgili bir bonusunu göremedim. Bu sebeple Darik'i çok fazla kullanmıyorum ben. Genelde zaten arenada kullanıyoruz bunları. Neyse şunu da ekleyeyim şuraya. Şunu çıkarayım. Şuradan mavi silahşör komutanını ekleyelim. Mavi silahşör komutanı bir de daha çabuk yükseldiği için, daha çok parça verdiği için bu komutanı daha çok tercih ediyorum. Çünkü seviyesi yüksek. Tekrar ben buna vurduğumda çok fazla bir bonus artışı olmayacak. Belki bonus bile artmayacak. Burada bizim için önemli olan ne? Yine 36K bir bonus verdi. Ben bunları neden kullanıyorum? Benim ordu hücumu ve ordu savunmam çok çok düşük. Ordu hücum ve savunmasını arttırmak için ekstra iki tane daha komutanı kullanıyorum. Siz bunu şöyle de yapabilirsiniz. Örnek veriyorum. Karşınızdaki adam mesela size eşdeğer bir oyuncuysa buraya bir mızrak koyarsınız. Örnek veriyorum. Buradaki Rollo'nun özelliğinde şöyle göstereyim size. Rollo'da düşman oyuncu e, ordu hücumu ve savunması düşürme var burada mesela. İşte düşman oyuncu sağlığını düşürme var. Bir de gelen hayvan hasarını düşürme var. Yani gladyatör için Rollo ve Floki vazgeçilmez gibi bir şey arkadaşlar. Tabii benim yaptığım gibi bir kombinasyonla da vurabilirsiniz. Veyahut da şey de vurabilirsiniz. Rollo'yu da kullanarak bir formasyon yapabilirsiniz. Dediğim gibi zaten sizin kendi birim türünüze göre bulmanız gereken bir şey bu. Floki'yi kesinlikle ekliyoruz. Yanındaki komutanları da mesela arena oynuyorsanız karşınızdakilerin düşman ordu ve hücumu çok fazlaysa eğer, bir tane mızrak şey oynasanız bile, süvari oynasanız bile bir tane mızrak eklemeniz gerekiyor ki düşman ordu hücumu ve savunmasını düşürebilirsiniz. İşte düşman oyuncu sağlığını düşürmeniz ve gelen hayvan hasarını düşürmeniz için. Hayvan hasarı da gerçekten de çok çok önemli. Ayrıca aklıma gelmişken şunu söyleyeyim. Bu üst taraftaki kırmızı erdemler ve de mor erdemler komutanı kullandığınız zaman aktif olan erdemler. Ortadaki erdemler, yanlış anlamadıysam arkadaşlarım bana anlattıklarından yola çıkaraktan söylüyorum. Ortadaki erdemlerde kalıcı bonus veren erdemler. Bunu da burada belirteyim. Neden bahsediyorduk? Hani süvaride kullansanız, mızrak da kullansanız kesinlikle ve kesinlikle
sizin Floki eklemeniz gerekiyor. Ya bir birim menzilli koyacaksınız ya da bir birim silahşor koyacaksınız ki Floki'yi kesinlikle kullanmanız gerekiyor. Floki gösterdiğim gibi 9K bonus arttırdı. Tabi buradaki sizin belki seviyesi bu kadar yüksek değilse belki sizinkini arttırmayabilir. Çünkü ben burada sadece %2250 saldırı ve sağlık çekiyorum Floki'den. Yani 2000 düşerse 6-7K artar bonusunuz ama rahat. Öyle söyleyeyim. Ayrıca Floki'yi de kullanıyorsanız kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Buradaki saldırı vs karşılaşmalar, sağlık vs karşılaşmaları kesinlikle aşmanız gerekiyor. Yani bu ne demek? Neden açıyoruz bunu diye bir soru soracak olursanız eğer buradaki %200 normalde bu bizim PvE saldırımız. Bu %200'ün %75'ini Floki sizden alıyor. Yani PvE'den alıyor. Yaklaşık %200'ün %75 ne yapar? 150. %150 size gerçek saldırı olarak ekliyor. Yani kamp bonusundan %75'ini alıyor kamp bonusunun. Gerçek saldırı olarak ekliyor. Bu yüzden bonuslar 6K 7K artıyor benim. İnşallah demek istediğimi anlamışsınızdır. Dedim farklı kombinasyonlar deneyebilirsiniz. Burada bizim Hakan abi var mesela. Hakan abi şöyle dizilim yapıyor kendine. Bu tabii ki kılıç savaş hattında gösteriyorum bunu da. Bir tane buradan ekliyor. O şeyi seviyor. Mızrak oynamayı seviyor. Bir birim flok ekliyor buradan. Daha sonra bir tane ekliyor. Rollo ekliyor. Düşman oyuncusunu düşürmek için. Bir de yanlış görmediysem Hakan abi şunu ekliyor. Bu hangi komutan olduğunu bilmiyorum. Ayrıca bu komutanları üstüne tıkladınız mı otomatik ekliyor. Buradan da istediğiniz yere de ekleyebiliyorsunuz. Hakan abi de böyle bir formasyon kullanıyor. Veyahut da buraya arkaya ne yaparsınız? Mesela mızrak menzil girdiniz. Buraya en başa gelebilirsek. Şöyle bir şey yapabilirsiniz mesela. Bunu koydunuz. Öne de mızrağı koydunuz. Mesela. Veyahut da birbirinde kılıç eklediniz. Bir tane floki eklersiniz. Bir tane bunu eklersiniz. Bir de yanında menzilli eklersiniz. Tabi bunların da yapmak için arkadaşlar şeylere bakmanız lazım. Her birinin erdemlerini kontrol etmeniz gerekiyor. Mesela bu menzilli ne veriyor? Sağlık vs karşılaşmalar veriyor. Floki'yi kullandığınız zaman bunun %75'ini size gerçek sağlık olarak verecek Floki. Ne yapar o da? %300 ekstra sağlık alırsınız bu kadını kullanırsanız eğer. Mesela saldırı vs karşılaşmalar da %400 veriyormuş. %300 saldırı ve sağlık bu kadından çekiyorsunuz sadece. Hani ben bonusumu biraz daha arttırayım derseniz bunu kullanabilirsiniz. Komutanlarla ilgili hani anlatabileceğim çok da ekstra bir şey yok yani arkadaşlar. Kendi formasyonunuzu kendiniz bulmanız lazım. Mızrak oynuyorsanız mızrağın erdemlerine bakın. Eğer mesela süvarinin komutanı, yeni gelen komutanı akın saldırısı katkısı veriyor. Bu komutanı sadece akında kullanabilirsiniz. Başka bir yerde kullanamazsınız yani. Ancak düşman oyuncu silahşor saldırı ve sağlığı düşürmek için kullanabilirsiniz. Ama bana kalırsa şahsen benim fikrime göre bence mantıksız. Neden bunu yapacağız ki? Mızrak geldi, silahşor geldi. Yakında menzil ve de süvari komutanı da gelir. Öyle düşünüyorum. Yani süvari kullanıyorsunuz mesela. Rollo'yu kullanabilirsiniz. Yanına bir tane silahşor atarsınız. Floki'yi kullanırsınız ki orada SLD ve SP çekmek için. Bir de bu ismi neymiş? Barlas'ı kullanırsınız. Bunlar da mavi komutanlar genelde zaten ordu hücum ve savunması veriyor. Ben de zaten mavi komutanları ordu hücum ve savunmasını arttırmak için kullanıyorum. Alttakilere kendiniz bakın. Ona göre işinize yarayan şeyleri açabilirsiniz. Bereketli anlaşmayı açmışım ben burada. Bir de ticaret jetonu sınırını açmışım. Dediğim gibi maviler kalıcı. Üsttekilerde komutanı kullanınca aktif olan bonuslar. Öyle söyleyeyim size. Onun haricinde komutanlarla ilgili ekstra çok yani anlatabileceğim bir şey yok. Çok fazla da anlatabileceğim bir şey de yok. Bir aydır video çekmiyorduk. Niye çekmiyorduk? Hemen ondan da kısa bahsedeyim. Dediğim gibi zaten bir tane arkadaşıma yardım ediyorum. Ondan dolayı video çekecek vaktim yok. Bu birinci sebep. Ama asıl sebep bazı arkadaşlar iğrenç iğrenç mesajlar gönderiyor bana. Küfürlü, hakaret içeren mesajlar gönderiyorlar. Sebebini herkes biliyor ama işte anlatmayacağım ben sebebinin ne olduğunu. Ama az çok tahmin ediyorsunuzdur. Çektiğim bazı videolardan dolayı. Bu sebeple arkadaşlar ben biraz kızdım. Video çekmemeye kararı aldım.
Ki güzel bir haber almasaydım eğer yine çekmeyecektim videoyu da. Her neyse o da olayın başka bir boyutu. Önceki sezonda Ragnar veya Lagertha geldi. Mesela biz o önceki sezonda Hakan abiye millet 160 dolara Ragnar aldı. Ben Hakan abiyle biz ikimiz 130 dolara aldık. Hiçbir hani başka bir ülkenin işte koduyla veyahut da VPN ayarıyla oradan girip de işte düşük paket çekme gibi bir şey aklınıza gelmesin. Sadece ilk gün almak isterseniz 160 dolar ödemeniz gerekiyordu. E, her gün paket çekerseniz eğer 130, 120 ya da 130 dolara tekabül ediyordu. Biz her gün paket çektik. Yani günlük 6 dolarlık paket çektik. Her gün çektik paketi. Hakan abiye çektik. Ghost Rider'a. Buradan da ona selam olsun. Her gün çektik ve o Hakan abiye 120-130 dolara Ragnar aldık. Evet, Ragnar aldık. 20 dolara Rollo'yu aldık. Ondan sonra ona Floki'yi de aldık. Daha sonra milletin 150, hatta bir arkadaş 200 dolara yakın para verdi. Ragnar ve Lagertha gelen itemlere kırmızı yapmak için, mitik yapmak için biz mesela Hakan abiye 110 dolara mı 120 dolara mı ne, onu da o şekilde günlük paketlere alaraktan itemlerini mitik yaptık. Bunların mesela videosunu çekmeyi çok istiyordum ben. Yani herkes almak isteyen varsa eğer hani boş yere para harcamasın ekstradan. Çünkü yaklaşık Hakan abi 200 dolara yakın kar etti 30 günde. Ee, Yani 200 olmasa da en azından bir 150 dolar vardır yani. 150 dolara diyeyim ben ona. 150 dolara bir kar etti. Herkesin böyle kar etmesini isterdim ama yani kötü yorum, hakaret, küfür girince işin içine insanın gerçekten de bir şeyler yapmak istemiyor. Hevesi kalmıyor. Ee, Mesela benim krallığımda Noyan var. Noyan benim düşmanım. Şöyle göstereyim size. Kendisi nerede bilmiyorum şu anda ama. Bakın arkadaşlar, biz HP ile kırmızıyız. Biz HP ile kırmızıyız. Noyan'la yaklaşık, ya ben şu oyuna girdiğimden beri ben Noyan'la düşmanım yani. Farklı takımlardayız. Mesela bu arkadaşla biz oyunun içinde birbirimizi yiyoruz ama özel hayatta ben Noyan'ın bir kere bile bana hakaret ettiğini veyahut da kötü bir şey söylediğini ben duymamışımdır. Yani ne gerek var böyle hakaret etmeye, şey yapmaya. O bir oyun ama özel hayatta sürekli sohbet ediyoruz, onunla konuşuyoruz. Laf atıyoruz birbirimize. Bonuslarımızı nasıl yükseltebiliriz? Ki Noyan'ın bonusunu 28K'ydı. Floki ile beraber 28K'da birkaç taktik verdim ona. 36K'ya çıktı Noyan'ın bonusu. Ee, Yani böyle taktikler var. Birbirimizden faydalanmamız gerekirken birbirimize küfür etmek ne ya? Bilmiyorum yani. Ki bu tarz taktikleri de öğrenmek isterseniz bana Discord'dan veya şeyden yazabilirsiniz. Line'dan yazabilirsiniz. Kalenize bir bakarız. Bir video gönderirsiniz kalenizle ilgili. Bir itemlerinize, bonuslarınıza bakarız. Ona göre birkaç yönlendirmeyle hani 8-9K artmasa bile 2K, 3K bonusları belki arttırabiliriz. Eğer bunu isterseniz de zaten Discord'da beni kolaylıkla bulabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar video çekmek gerçekten de kendimi çok iyi hissettirdi bana. Herkese iyi hafta sonları dinliyorum. Asla kendinizi üzmeyin. Sağlıkla kalın, esenle kalın. Herkese hayırlı günler diliyorum.